Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 4. sezonun pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerine Ekim ayında başlanmıştı ve dizi bu hafta Netflix'te yayımlanacak. Ve biz de sizlere bu videoda Netflix yapımı Stranger Things dizisinin 4. sezon teorilerini anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Billy yeni kötü adam mı? Hayranların belirlediği şeytani yaratığa Billy ve çocukların 3. sezonda Billy kendini feda ettiğinde yok ettiklerini düşündükleri Mind Flayer'ın bir kombinasyonu olabilecek Vecna Curse adlı bölüme dayanarak Vecna adı verildi. Fragmanı anlatan ses açıklanmadı. Ancak büyük olasılıkla sezonun ana kötü adamı olacak güçlü bir D&D canavarının adını taşıyan Vecna. Sesi ayrıca 4. sezonda Victor Creel karakterini canlandıran Robert England'a da çok benziyor. Hayranlar ayrıca Max ve Vecna arasında bir tür bağlantı olacağına inanıyorlar. Belki de Eleven'ın güçleri çalışmadığı için kendisinin bir tür güçleri bile olacak. Billy ile mezarında konuşurken havaya yükselmeye başladığı görülüyor. Bunun nedeni Vecna'nın onunla bir şekilde iletişim kurması olabilir. Ki bu yaratık onun kardeşi ise oldukça mantıklı. Eleven'ın güçlerinin onu nasıl tükettiğine benzer şekilde fragmanda daha sonra bayıldığını da görebilirsiniz. Max kesinlikle bu sezon çok önemli bir karakter olacak. Creel evi Vecna'nın gücünün kaynağı mı? Creel evi biraz It izlenimleri veriyor. It'teki Neibolt evinin Pennywise'ın yaşadığı yere benzer şekilde Creel evi de çocukların Vecna'yı bulup yeneceği bir ev olabilir. Vecna güçlü bir Lich olan aynı adı taşıyan bir D&D canavarına dayanmaktadır. Bir Lich'i yok etmek için onların filakterlerini, ruhlarını içeren bir nesneyi yok etmeniz gerekir. Çocuklar Vecna'yı yenmek istiyorlarsa filakteri bulup yok etmek zorunda kalacaklar. Muhtemelen Creel evinde bir yerdedir. Zaman bozulacak mı? İlk fragmanın yayınlanmasından bu yana saatler yoğun bir şekilde ön plana çıkıyor. Zaman ve gerçeklik kavramının çarpıtılması klasik bir korku mecazıdır. Özellikle bu sezona büyük ölçüde ilham veren Elm Sokağı'ndaki kabusu andırıyor ve hatta Freddy'nin kendisi de oyuncu kadrosunda. It'te Pennywise gerçekliği manipüle ediyor ve neyin gerçek olmadığını takip etmeyi zorlaştırıyor. Karakterlerin kendilerini gerçekliğe dayandırmanın bir yolunu bulması gerekebilir ve Upside Down'ın Hawkins'i veya dünyayı ele geçirmesine izin vermeyebilir. Karakterlerin Creel ailesinin cinayetini çözmeleri gerekecek mi? Bu sezonun açıklamasında bu en savunmasız zamanda yeni ve korkunç bir doğaüstü tehdit ortaya çıkıyor ve çözülürse Upside Down'ın dehşetine nihayet son verilebilecek korkunç bir gizem sunuyor. Görünüşe göre çocuklar Creel ailesinin nasıl öldürüldüğüne dair gizemi çözmek zorunda kalacaklar. Victor Creel muhtemelen ya haksız yere suçlandı ya da çıldırdı ve ailesini öldürerek Vecna tarafından ele geçirildi ve çocuklar Victor Creel'ın yardımını almak zorunda kalacaklar. Onun hakkında bildiğimiz tek şey 1950'lerde korkunç bir cinayetten dolayı bir akıl hastanesine kapatılan rahatsız ve korkutucu bir adam olduğu. Joyce ve Murray Hopper'ı hapishaneden çıkaracak mı? 4. sezon 3 yerde gerçekleşecek. Kamçatka, Hawkins ve Kaliforniya. Hopper yaşıyor ve bir Rus hapishanesinde kapana kısılmış durumda. Joyce, Will, Jonathan ve Eleven Kaliforniya'da ve ekibin geri kalanı hala Hawkins'te. Eleven ve diğerleri onları güvende tutmak için Kaliforniya'ya taşındılar. Ancak Joyce'un Rusya'dan çok gizemli bir paket aldığında görebileceğiniz gibi tehlike asla o kadar uzakta değil. Fragmanın devamında Joyce, Murray ile birlikte Rusya'da bir helikopter uçururken görüldü. Muhtemelen Joyce, Rusya'dan gelen pakette ne olduğunu değerlendirmesine yardımcı olması için Murray'e ulaştı. Ve Murray bir komplo teorisyeni olduğundan Hopper'ın orada sıkışıp kaldığını anladı. Nasıl helikopter aldılar ya da Hopper'ı kaçırmak için Rus hapishanesine nasıl gireceklerdi? Orasını tam bilemiyoruz. Ancak 4. sezon posterlerinden birinde Hopper, Joyce ve Murray sonunda kanlı Rus hapishanesinde görülüyor. Ayrıca pek çok hayran Eleven'ın papası Dr. Brenner'ın hala hayatta olduğunu ve Rusya'da olduğunu, bu yüzden de Hopper'la kaçtığını teorileştirdi. Eleven kötü adam mı oldu? Billy ve Will'in ikisi de yaratık tarafından fiziksel temas yoluyla ele geçirildiğinden hayranlar aynı şeyin Eleven'ın başına gelebileceğini teorize ediyor. 3. sezonda Starcourt alışveriş merkezindeki savaş sırasında yaratığın bir parçası bacağına sıkışmıştı. Güçlerini kullanarak onu kaldırmayı başardı ancak daha sonra güçleri çalışmayı durdurdu. Bunun nedeni Mind Flayer'ın güçlerini alması ve onun bir parçası olarak kalması olabilir. Eğer durum buysa Vecna teklifini yapmak için Eleven'ı kullanabilir. Soru şu ki
Bu olursa onu kim yenebilir? Hayranlar birinci sezondan beri Hawkins laboratuvarındaki diğer çocukların gelmesini bekliyor. Şimdiye kadar Eleven ve Eight ile tanıştık. Belki Eight, Eleven'ı durdurmak için diğer deneklerle birlikte geri dönecektir. Bazı hayranlar ayrıca Hopper'ın onu geri getirebileceğini düşünüyor ve 3. sezonda yaptığı gibi kendini feda ediyor. Başka bir teori ise Max'in Vecna ile olan bağlantısından bir tür güç elde ederse sonunda ona karşı savaşabileceği yönünde. Birinci kısım kaybolmuşlar gibi görünerek bir bitecek. 4. sezon 2'ye bölünerek yayınlanacak. Vecna'nın fragmanın sonunda kaybettiniz demesine dayanarak sezonun ilk kısmı muhtemelen Vecna'nın üstünlüğü ele geçirmesiyle sona erecek. İkinci kısmın nasıl biteceğini şu an tahmin etmek zor. Ancak birçok hayran Rusların ve diğer deneylerin ikinci kısım çıkana kadar Hawkins'te görünmeyeceğini düşünüyor. Bazı hayranlar ise bu sezonu Avengers Infinity War ve Endgame filmleriyle karşılaştırdı. Bu filmler gibi kahramanlar ilk kısmı mağlup olarak bitirecekler ancak kendilerine yardım edecek daha fazla insan bulduklarında kazanacaklar. İkinci kısım ise Hopper'ın geri gelmesiyle ve Eight'in diğer deneklerle gelmesiyle başlayabilir.